Bremen Mızıkacıları masalı. Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış ve bizim eşek en iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım. Sahibim de artık beni beslemiyor zaten, demiş yaşlı köpek. Eşek de gülmüş. Benimle Bremen'e gelsene, şarkıcı oluruz birlikte, demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile dalga geçiyorlar benimle, demiş kedi. Sen de bizimle gel, demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor. Şarkı söyleriz Bremen'de beraber, demiş. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden daha yüksek bir sesle irkilmişler. Sonum geldi diye öten bir horozmuş bu. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakıla anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek de endişelenme. Senin gibi bir ses bize çok şey katar. Haydi gel birlikte Bremen kentine şarkıcı olmaya gidelim, demiş. Akşam olduğunda dört kafadar hayvan yorulmuşlar. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz hemen uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir masanın başında türlü türlü yemek yiyorlar, demiş. Eşek hemen atılmış. Bir planım var. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en üstte de bizim horoz pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat, bu bir hayalet, demiş soygunculardan birisi. Bir diğeri de bence canavar, demiş. Öteki de bence cadılar bastı burayı, deyince bir diğeri de annemi istiyorum diye basmış bağırtıyı. Birkaç dakika sonra dört şarkıcı soygunculardan kalan yemek masasındaymış. Bizim dört kafadar hayvan karınlarını bir güzel doyurmuşlar ve uyumaya başlamışlar. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler. Ama bizim kafadar hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi, demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular hem hayvanların hep bir ağızdan bağırmaları hem de eşeğin tekmeleri, köpeğin ısırmaları, kedinin tırmalamaları karşısında daha fazla dayanamayıp kulübeden kaçıp canlarını kurtarmışlar. Öyle bir kaçmışlar ki onları görenler akıllarını yitirdi sanırlarmış. Soyguncuları kulübeden defeden bizim dört kafadar hayvan bu küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi unutmuyorlarmış. Eğer bir gün onları dinleme şansınız olursa Bremen sakinlerinin ne büyük bir tehlike atlattıklarını anlarsınız. Unutmayın, mutlu olabilmek için çok güzel yerlere, çok güzel mekanlara gerek yok. Mutlu olabilmeyi bilmek önemli. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi masalı dinleyenlere, biri
Bremen mızıkacılarına, biri de masalı anlatana. Çınar ağacı ile saz masalı. Çınar, dere ve nehir kenarlarında yetişen ve çok uzayıp çok da etrafa yayılabilen büyük bir ağaç türüdür. Saz bitkisi ise genellikle su birikintileri kenarında, göl kenarlarında çok kalabalık şekilde bulunurlar. Ama masal bu ya, bizim saz bitkisinin tohumu rüzgarla uçmuş uçmuş uzaklarda dere kenarında bir toprağa düşmüş ve orada filizlenip küçük bir saz olmuş. Bu sazın komşusu da büyük ulu bir çınarmış. Evet, bu ince, zarif, incecik sazla kocaman ulu çınar komşu olmuşlar. Çınar ağacı saza yukarıdan bakarak şöyle seslenmiş. Düşünüyorum da biz çınar ağaçları kocamanız. Dallarımız da sizin gövdelerinizden çok daha büyük. Sizler ne ince ne zayıf bitkilersiniz öyle. Küçük bir fırtına kopacak olsa uçar gidersiniz ormanın dört bir tarafına. Küçük bir yağmur seli gelse sizi sürükler en olmadık yerlere götürür. Size bu yüzden çok acıyorum demiş. Saz bu sözlere içlenmiş bir şekilde haklısın Çınar kardeş demiş. Çınar sazı küçük görmeye devam etmiş. Keşke sen de bizim gibi büyük ve güçlü olsaydın demiş. Ve Çınar konuşmaya devam etmiş. Baksana, gövdem sizin gövdelerinizin hepsinden kat kat daha büyük. Uzun dallarımın sıklığından güneş toprağa ulaşamıyor. Kuşlar sürekli dallarımda ötüşüyorlar. İnsanlar gölgemde dinlenebiliyor. Rüzgar beni hiç etkilemiyor. Hatta fırtına bile vız gelir. İyisi mi sen gel, benim gölgemde yaşa demiş. Saz, Çınar'ın bu sözlerine tebessüm ederek karşılık vermiş. Söylediklerinde doğruluk payı var. Lakin ben inceyim. Rüzgardan büküldüğüm zamanlarda hemen kırılmam. Çünkü esnek gövdeli bir yapıya sahibim. Her türlü doğal afete dayanıklı olarak yaratılmışım demiş. Saz bunu derken bir anda kuvvetli bir rüzgar fırtınası ormanın içini birbirine katmış. Bütün hayvanlar yuvalarına kaçışmışlar. Çiçekler, bitkiler kabuklarına çekilmişler. Fırtınayla saz ağacı büklüm büklüm olmuş. Bir o yana bir bu yana savrulmuş. Çınar ağacına ne olmuş dersiniz? Kuvvetli rüzgar çınar ağacını tuttuğu gibi kökünden söküp sürükleyip götürmüş. Kendini beğenmiş ulu çınarı fırtına alıp ormanın uzak bir yerine götürmüş ve orada yalnız başına yaşamaya başlamış. Bizim saz ise dere kenarında mutlu bir şekilde hayatını sürdürmüş. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri ince ve narin yapılı saz bitkisine, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.